Merhaba arkadaşlar. Bugün TradingView'de Repaint nasıl tespit edilir bunu göstereceğim. Bunun için iki tane yöntem anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Evet, TradingView'u açıyoruz. İlk Repaint yapan indikatörü göstermek için Nadara'ya yazıyorum. Bu en popüler olanı grafiğimize ekledik. Bunun Repaint yapıp yapmadığını nasıl test edebiliriz? Bunu göstereceğim. Dediğim gibi ilk yöntemle hemen başlayalım. İlk yöntemimiz Bar Replay modunu açmak. Bar Replay modunu açıyoruz ve oynatmak istediğimiz yere tıklıyoruz. Evet. Şu an seçtiğimiz barı oynatacağız. Hemen hızlı bir şekilde oynatalım. Ve sinyaller gördüğünüz gibi hesaplanıyor. Bir sürü giriş sinyali, bir sürü de çıkış sinyali gözükmekte. Hemen karşılaştırmak için bunun bir ekran görüntüsünü alalım. Evet, bar replay modunda bu şekilde gözüküyordu. Daha sonrasında bunu kapatıyorum. Bu da bar replay modu olmadan hali. Fotoğrafları kıyasladığımızda ise buraya TradingView'in içine yapıştıralım. Evet, önceki hali bu şekildeyken burada gördüğünüz gibi bar replay moduna farklı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Buradan da aslında repaint yaptığını kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Hızlıca bunu test etmiş olduk. Ayrıca bunun ayarlarını repaint'i de kapatabiliyoruz. Mesela bunu kapatacağım. Burada mesela bir sinyal vermiş gözüküyor. O halinde hemen test edelim. Bakalım cidden repaint engellenmiş oluyor mu? Bastım. Evet, mesela burada bir adet sinyal üretti. Daha sonrasında sinyal üretmiyor gözüküyor. Yani bu kısım için repaint'i kaldırmış gibi gözüküyor. Daha karmaşık sistemleri test etmek istersek bunun için de ikinci yöntemi anlatayım. İkinci yöntem olarak da sistemleri otomasyona bağlayabiliyoruz. Yani paper trading ve demo trading ile test edebiliyoruz. Hızlı sinyal ürettiği için hemen stok RSI'yi deneyeceğim. Stok RSI grafiğe ekledim. Backtest aracında hemen ekleyeceğim grafiğe. Octagon'un ekledim. Stok RSI için hemen sinyal ürettirelim. Aynı zamanda backtest'in de nasıl çalıştığını stok RSI için görmüş olalım. Diyeceğim ki stok RSI hızlı al sat sinyali versin. Bunları 3-3 yapacağım. Çünkü test yapacağız. Herhangi bir getiri amacım yok. Turuncu olanı da kapattım. Backtest içinde ayarlarını girelim. Diyeceğim ki stok RSI küçükse 20'den long sinyali oluştursun. Stok RSI büyükse 80'den short sinyali oluştursun. Evet, hızlıca bunun hesaplaması gerekiyor. Evet, sonuç geldi. Gördüğünüz gibi direkt mesela burada long açmış, burada short açmış. Aslında kapatıp pozisyonları yönde değiştiriyor. Bunu hemen paper trading'e bağlayalım. Böylece test etmiş olacağız. Evet, Optalgon'un sitesini açıyoruz. Ücretsiz hesabımıza giriş yapıyoruz. Evet, kurulum sihirbazı çıktı. Exchange bağlamaya gerek yok. Burayı çıkıyorum. Botlarım kısmına geldim. İlk robotumu oluşturacağım. Robotu oluşturmadan Telegram'ı da bağlayalım. Sinyaller direkt bize ulaşsın. Burada web üzerinden bağlayalım. Evet, bağlandı otomatik olarak. Devam edelim. Buradan işlem bildirimlerini de açacağım. Evet, işlem bildirimlerini de açtık. Hemen botu da oluşturalım. Otomatik oluşturacağım hızlıca görmek için. Strateji anahtarı ile birlikte otomatize edebiliyoruz. Burada onu da yapıştıracağım. Webhook alarm kısmına. Evet, şu an aslında sisteme sadece alarm kurunca sistem otomatize edilmiş olacak. Şimdi kafamız karışmaması için ben bu trade'leri de kaldıracağım şimdilik. Bugünün tarihini gireceğim. Hızlı bir şekilde görelim diye bu. Grafik olarak da zaman dilimini 15 saniyeye düşeceğim. Daha hızlı işlemleri görebilelim. Buradan hatta bunu da en sona çekelim. Alarmı oluştur diyelim. Burada webhook linki zaten mevcuttu. Alarmı oluştura bastım. Eğer mevcut değilse buradan da kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet, alarm oluştu. Hemen bir log sinyalimiz geldi. Mum kapanışla birlikte burada mesela long sinyali üretilecek. Burada da strateji bağlanmış gözüküyor. Telegram'a da bildirim gelmiş.
Evet, mesela bir adet long sinyali geldi. Telegram'da işlem açıldı diyor. Burada da işleme girmiş gözüküyoruz. Bu sayede aslında hızlı hızlı deneyebiliyoruz. Giriş fiyatı burada yazıyor. Buradan da mesela kıyaslayabiliyoruz işlemler kısmında. Şu an mesela pozdayız. Mesela burada diyor ki giriş fiyatımız 3869. Yani benzer fiyattan girmiş. Bu demo trading olduğu için de şöyle yapıyor. Exchange'den fiyatı alıyor. Ona göre giriş yapıyor. Yani bu fiyat TradingView'den gelmiyor. Bu sayede aslında paper trading yapabiliyor oluyoruz. Bu şekilde biraz daha kafamız rahat ediyor. Sonuçta bu sayfayı kaydettiğimizde burada işlemleri, giriş çıkışları göreceğiz. Burada da göreceğiz ve bunları kıyaslayacağız. İşlem sayısı aynı mı? Giriş çıkış noktaları nasıl? Bunları karşılaştırabiliyor oluyoruz. Mesela hemen bir kapa sinyali ve short sinyali belirdi. Evet, burada da mesela long pozisyon kapanmış, short pozisyon açılmış. Telegram'a da aynı şekilde ilk işlem kapatıldı, diğer short işlem açıldı diye bildirim geldi. Bu şekilde aslında otomasyonu döküp deneyebiliyoruz. Bu sayede repaint var mı yok mu diye kontrol edebiliyoruz. Hızlı hızlı bu şekilde faydalı. Mesela burada kapanış fiyatına bakalım. İlk işlemin 3871 diyor. Mesela gördüğünüz gibi ufak ufak farklar var. Çünkü exchange'deki bilgiyi çektiği için bu sayede kıyaslama şansımız da olmuş oluyor. Mesela gene bir adet long işlemi açıldı. Evet, önceki pozu kapadı. Gene burada yeni bir işlem başladı. Bu şekilde aslında mesela 15 saniyelikte bile seri seri test ettim. Tabi yüksek zaman dilimlerinde bu kadar işlem açılmayacak. Evet. Bu video bu kadardı. Hızlı hızlı repaint'i nasıl test edebiliriz? Bunu gösterdim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Mutlaka takip edin, yorum yapın. Bay bay.